Dostlar selamlar. Ben Age of Tactics. Canlar bu videoda sunucu birleşiminden sonraki süreçte karşımıza çıkan etkinlikleri arayüzü şöyle bir birlikte gözlemleyeceğiz. Zaten sunucu birleşiminin Part 2 videosunu çekmiştik. Bu da Part 3 olacak. Birleşmeden sonraki süreçte görüşeceğimizi söylemiştim. Şimdi bugün bu videoda birleşme sonrasındaki tüm aşamaları sizlere göstermeye çalışacağım. Ödüllere bakacağız. Her şeyi kontrol edeceğiz dostlarım. Şimdi şurada hemen şurada gördüğünüz gibi Çağ 6. Bu arkadaş Çağ 6'dan. Age of Empires Mobile şöyle bir şey paylaşmıştı. Hemen açayım şuradan. Evet, bildiğiniz gibi Age of Empires Mobile pilot sunucular seçmişti ve pilot sunucular ayın 14'ünde saat 7 ile 10 arasındaki güncelleme ile beraber artık birleşmeyi yaşadılar. Bizden önce yaşadılar yani. Ve bunlar Çağ 1 ve Çağ 6'ydı. Biz de İmparatorluk 64'ten senatör arkadaşımızı bulduk ve Çağ 6'ya giriş aşamasını onun hesabından kontrol edeceğiz. Buradan Prof. Senator'a da teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz birleşme sonrasında neler yaşadığımızı birlikte gözlemlemeye başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle geliyorum. Gördüğünüz gibi Prof. Senatör teşekkür ediyorum tekrar. Burada 3 imparatorluk birleşti ve haritayı şöyle hemen birlikte bir gözlemleyelim arkadaşlar. Harita bir önceki haritayla aynı. Gördüğünüz gibi düzen aynı. Sadece Pioneer Server'da çektiğim videoda bir arkadaşımız fark etmişti. Kapılarımız biraz fazla, geçitler biraz fazla duruyor. Onun haricinde pek bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi oyun sıfırdan başlıyor gibi. Buraya yerleşmişler. Burası bu arada şu an 64. sunucu. Eski 64 diyelim. Çünkü artık buradaki herkes kardeş gibi. Artık aynı imparatorluğun yolcusu bunlar yani. Haritada bir değişiklik yok. Yavaş yavaş ilerlemeler sağlanıyor. Şimdi şöyle etkinlik detaylarına girmeye çalışalım arkadaşlar. Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Bakın Yıldızlı Görkem'de şöyle bir şey fark ettim abi. Şu an hala İmparatorluk 37'ler falan olduğu için biz daha geçmediğimiz için bu arkadaşlar bu şekilde görüntülüyor. Fakat kayıtlara baktığımızda şunu fark ettim. Şurada kişisel görkem kayıtlarına baktığınızda bakın S10'da yani sezon 10'da iki farklı imparatorluk ismiyle anılıyor artık bu hesap. 64. serverdan kalan puan ve Çağ 6'dan, Era 6'daki şu anki puan da bu şekilde. Ben tahmin ediyorum 10 milyon puandayken geçiş yapmışlar. Üstüne 2.6 2.7 milyon kadar da kazanmışlar. Bu sezon hani ikisinin toplamı değil. Sadece bu sondaki miktarı içeriyor. Burada artık krallıklar değiştiği için yani sunucu ismi değiştiği için böyle bir ayrım oluşturulmuş. Şimdi size hemen bekletmeden şöyle etkinlik merkezine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar imparatorluk birleşme süreci bitmiş artık. Pilot sunucu olduğu için onlar da bitti. Biz daha şu an son günündeyiz. Bir önceki sunucu birleşme Part 2 videosunda yola öncülük et, işte yoldaşın dönüşü, hazırlık malzemeleri gibi ek ön izleme kısmı vardı. Orayı okumuştum sizlere. Şimdi aslında oradaki ödüllerin ne olduğunu, ne kadar olduğunu birlikte göreceğiz ve de öğreneceğiz. Şöyle imparatorluk birleştirme başlığı altında bir kısım var. Şöyle yola öncülük etten başlayalım arkadaşlar. Bunlar daha önce gelen etkinliklere benzeyen şeyler. Basit görevler yapıyorsunuz. 3 arkadaş ekle, 500 imparatorluk parası harca. 1000 dakikalık hızlandırıcı, ittifak ve 3 gün boyunca giriş. Şimdi buradaki ikmal rozetlerini hatırlarsınız. Bir önceki videoda da biraz toplamıştık. Isınma aşamasında bundan 1000 tane toplayabilmiştik. Burada da toplamaya devam ediyoruz. Görevleri yaptıkça ilerleme sağlıyoruz şununla, öncü puanlarıyla. Zaten öncü puanınızı 500 yaptığınızda tüm ödülleri alıyorsunuz. Burada da 1, 2, 3, 4, 6 mı? Ha, burada da 5 tane görev var zaten. Aynen öyle. Buradan da yine 2500 ikmal rozeti daha kazanıyoruz. Etti 3500. Hızlandırıcıları görüyorsunuz 20'şer saat. Totalde 20 saat inşa, 20 saatte araştırma hızlandırıcısı alıyorsunuz buradan. Buradaki görevleri tamamladıkça da buradan öncü puanları alıyorsunuz ya. Bu kutular açılıyor. Bakın burada da 500 ikmal rozeti ve de ham demir alıyorsunuz. Buradaki ikmal rozetlerini de gözlemleyeceğiz şimdi. Ham demir ben severim. Bir tane ikmal rozeti varmış. Bir de 10 tane efsanevi magma kristali veriyor. Akabinde 10 binek düdüğü. 5 de şimşek kristali. Burası şeyle aynı. Ödüller yok. Sadece şu farklı. Isınma aşamasının ödülleriyle aynı olduğunu düşündüm de bir an bu farklıymış.
En sonda da bir tane efsanevi dövme özü veriyor. Efsanevi dövme özü de güzel abi bu arada. Buradan da 500 ikmal rozeti alıyoruz. Totalde 3000, binde ısınma aşamasından geliyordu. 4000 ikmal rozetini zaten çok basit bir şekilde alıyoruz. Burası günlük olarak yenileniyor mu? Yenilenmiyordur diye düşünüyorum. Aynen, burası yenilenmiyordur. 4000 ikmal rozetimiz var. 4000 ikmal rozetiyle neler alabileceğimize bakalım. Yoldaşın dönüşü diyor. Arkadaşlar, yoldaşın dönüşünü biliyorsunuz zaten. Burada davet ile geri dönen arkadaşlarınızdan siz hem bazı ödüller hem de doruk parası kazanıyordunuz öncekilerde. Burada da öyledir büyük ihtimalle. Ben buralarla çok uğraşmıyorum. Şöyle hazırlık malzemeleri kısmına geçelim. Eğer buralarla ilgilenen varsa da, geri dönecekse de arkadaşımızın kodunu kullanırsa sevinirim. Bakın, burada arkadaşımız bize destek oldu. Biz de ona destek olalım. Hazırlık malzemeleri kısmında artık ikmal rozetlerini harcamaya geliyoruz arkadaşlar. Dostlar, gördüğünüz gibi sarı kafa alabiliyorsunuz. Ortak madalya alabiliyorsunuz. Altın anahtar, aydınlanma meşalesi, teknik puan, ham demir, magma kristali derken bu ekran gayet güzel. Yani ikmal rozetleri burada bize güzel bir avantaj sağlıyor. Bu benim görüp de heyecanlandığım ödüller sanırım. Aynen. Sevmediğim ödül yok yani şu an burada. Devam edelim. Şöyle akabinde ne geliyor bakalım hemen. Çarkımız var. Bunlar bilindik şeyler. İttifak görkemi. İttifak görkemi ekranına şöyle bir gözlemliyorum. Bir haftalık bir ekran gördüğünüz üzere. Bizde de sanırım 16-23 Nisan arası olarak yazacak bu. Şurada bir şey görüyorum. Neymiş bu? Şöyle bakalım. Harekat parasıymış. Burada harekat parası topluyoruz sanırım. Ve nerelerden topluyoruz? Görevlerden, ittifak puan ödüllerinden. Tamam, şöyle bir ödüllere bir bakmak istiyorum. Hemen buraya bir bakalım. Sonra detaylarına inelim. Neler yapabildiğimize bakalım. İttifaklar bir sonuç çıkarıyor ve yani çok da bir şey vermiyormuş. Burası biraz ünvan savaşı, ünvan sıralaması gibi bir şey. Çok fark yok çünkü ardındaki diğer ödüllerde. Kişiselde ise kişiseldeki ödüller güzelmiş. İlk 3'e şu bahsettiğimiz Kızıl Kurt çerçevesini veriyor. Bu bayağı ihtişamlı dediğim çerçeve buydu işte. Aslında şey de güzelmiş ya. Şu alttaki de güzel. Bunun bronzu bile güzel duruyor. Yok. Gümüşe kadar güzelmiş. İlk onun çerçevesini beğendim ben ve ilk 20 buradan madalya alabiliyor. Ama birinci olmak 10 tane sarı kafa demek, gayet güzel bir ödül bence. Şöyle ödüllere baktık, mağaza kısmına geliyorum. Burada biriktirdiğiniz, kazandığınız harekat paralarıyla bunları alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 200 teknik puan, 50 altın anahtar, 50 tane aydınlanma meşalesi, yaklaşık 2 günlükte hızlandırıcılar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl kazandığımıza bakalım. Şurada sanırım ittifak sıralamasını gösteren bir ekran var. Burası da kişisel sıralamayı gösteriyor. Kişiselde arkadaşımız çok bir etki göstermemiş daha. Bugün girmedi sanırım oyuna. Biz şöyle kişisel görevlere bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran görüyoruz abi. Günlük puan, bugün tamamlananlar. Yani bu ne demek? Günlük puan, bugün tamamlanan. Tamamladıkça görürüz. Aşağıda da sanırım görev alınmış ve bu görev tamamlanamamış. Yani belirtilen süre içinde tamamlanamamış. Belli ki, anladığım kadarıyla, bir süre tanımlanıyor ve o sürede bu görevi yapmaya çalışıyorsunuz. Biz bir tane görevi şöyle yapmaya çalışalım birlikte, ama öncesinde şu ittifak kısmına bakmak istiyorum. İttifak kısmında da aynı şekilde ittifaka tanımlanan görevler var sanırım. Burada ne diyor? Tüm müttefikler dünyada 600 milyon yiyecek toplasın diyor. Şu 2000 puan veriyor. Bunun ne olduğuna bakacağım. Burada harekat parası görüyorum ve 6'şar saatlik hızlandırıcılar. Şöyle alalım. Şu 2000 sanırım ilerlemeyi etkileyen, buradaki sıralamamızı etkileyen 2000. Harekat parası da az önce zaten söylemiştim. 6'şar saatte hızlandırıcıyı verdi. Bugünkü ittifak görevleri tamamlandı. Ertesi gün buradaki görevlerimiz de yenilenecekmiş. Şöyle taslaklar veriyor. Şuradaki puanı arttırıyormuş, bakın. Aynen. O 2000 burayı arttırıyormuş. Bu şekilde 2 milyona kadar gidiyor. Buradaki ödüllere bakalım. Şurada gördüğünüz gibi özel taslak sandığı var. Bir noktada işe yarıyor bunlar. 10 tane binek düdüğü, 20 magma kristali, rafine demire çok gerek yok. Mücevher sandığı, buna da çok gerek yokmuş. Şimdi şöyle kişisele gelelim. Aynen, kişisele geldik. Bakın, gördüğünüz gibi günlük puanıma 2000 puan eklendi. Az önce bir şey yaptım ya, bir sıralamaya da oturmuş oldum. Güzel oldu. Şuradan hemen görev listesine tıklıyorum. Buradan sanırım görev seçeceğiz. Bedelsiz bir şekilde görev seçebiliyoruz. Kabul edilen görev bir görev seçmiş arkadaşımız, fakat tamamlayamadığımız için belirtilen süre içinde bu görev yanmış diyebilirim. Burada sanırım şöyle bir sorun yaşıyormuş. Tam ben burayı anlatırken
arkadaş mesaj attı. Dedi ki şu an dedi toplamaları görmüyor oyun dedi arkadaşlar. Sanırım bu görevi bu yüzden tamamlayamamış. Şöyle taş toplama göreviydi değil mi? Birlikte tekrar teyit edeyim. Bizde bir eğer varsa şu an toplanan birlik 200 bin taş topla diyor. Biz bir 200 binlik gönderelim en iyisi. Bir taş toplamaya gönderelim abi şöyle. Bir deneyelim. Bu arada 4 seviyeden başlıyoruz. Bu biraz kötü ama limitleri arttırmışlar sanki. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Şöyle bir toplama gönderelim buraya. Şunu gönderelim. Ya gerçi şu an görevin süresi dolmuş gibi duruyor ama acaba süre dolduktan sonra mı şey yapmıyor? Toplamayı saymıyor. Tekrar ekranıma geliyorum. Şuradaki diğer görevlere bir zorluk düzeylerine bakalım istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 5-6 tane görev var. Şöyle efsanevi görevler, destansı görevler ve yeşile ne deniyordu? Normal mi diyelim? Normal görevler var diyelim. Buradaki görevlerin sınıfına göre harekat parası kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlar 20, bunlar 40, bunlar da 50 veriyor. Ve aynı şekilde sıralama puanını da daha fazla etkiliyor efsanevi olanlar. Burada ne diyor? Seviye 7 veya üzeri 10.000 bir mate veya terfi ettir. Yani bunu 8 saatte mi yapacağız? Burada hızlandırıcı kullanmak zorunda kalıyorum 10.000 taneyi yapmak için. Ya da bir önceki günde bu görevi seçmeyeceğiz hiç. Bir önceki günden bekleterek yapacağız falan filan. Diğeri dünyada 3 milyon taş topla, 2000 imparatorluk parası harca, dünyada 10 kabileyi ortadan kaldır, 200 bin yiyecek topla. Yani anlayacağınız arkadaşlar görevler biraz böyle günlük görevler gibi bir şey. Yani günlüğünüzde, rutininizde zaten gerçekleştirdiğiniz şeylerin görev listesi gibi bir şey olmuş bu. Bence tatlı, güzel, biraz daha böyle oyun süresine teşvik eden, oynamaya teşvik eden bir ortam oluşmuş gibime geldi. Anladığım kadarıyla günlük 5 hakkımız var arkadaşlar. Şöyle arttırabiliyor muyum? Aynen. 3 tane de arttırma yapabiliyorum sanırım. Yani hak satın alabiliyorum. Yani günde 8 tane görev yapabiliyorsunuz. 8 kere 8 desek şöyle 6400 puan kişisel puan sağlayabilirsiniz. 6400 puan yapmış olsam aynen zaten gördüğünüz gibi birinci hepsini sağlamış. 2000 puanı ittifaktan almış sanırım. 6400 de kendi almış. Bu şekilde ilk 8400'e ulaşıp birinciliğe yerleşmiş Ottoman 1453. Ben bu ekranı beğendim. Hoşuma gitti abi. İttifak görkeminde takılırım. Sadece şunu anlamadım. Bu harekat aşaması ne? Hemen bakalım. Hareket aşamasında her gün belirli sayıda kişisel görev ve bir paylaşılan ittifak görevini tamamlayabilirsiniz. Daha fazla puan kazanıp daha iyi sıralama ödülleri almak için daha çok yüksek kaliteli görev tamamlamaya çalışın. Evet biz de öyle söyledik. Görkem vitrini geliyormuş 4 gün 5 saat sonra. Görkem vitrini aşamasına girdikten sonra ittifak ve kişisel sıralamana göre sıralama ödülleri dağıtılır. Ha, tamam ödüller bu zamanda mı dağıtılıyor? Bu mu yani? Etkinlik sona erdikten sonra mevcut hareket paraları geçersiz hale gelir. Wow. Bu yüzden onları zamanında takas et. Abi yani unutmak ya da biriktirmek diye bir şey yok. Burada sanırım şeyin önüne geçilmiş. Şimdi birçok etkinlikten böyle envanterimizde o para, şu para, bir şeylerin paraları kalıyordu yani elimizde. Artık bunun sonunu getirmişler. Harekat paraları süre dolduktan sonra yani bunları harcamazsak eğer etkinlik sona erdiğinde elimizden gidiyor arkadaşlar. Harekat paralarını harcamaya dikkat edin. Bu ekranda bakmadığımız bir şey kalmadı. Şöyle aşağı iniyorum, farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Hemen şu krallık hazinesine de bir bakmak istiyorum. Buralara bakacağız beraber. Krallık hazinesine hemen beraber bakalım abi. Neredeydi? Sunucu birleşimi kısmına beraber bakacağız. Öncesinde şu krallık hazinesi kısmına bakalım. Bu arada aynen herhangi bir yüzük sıfırlama falan yok gördüğünüz üzere. Öyle bir ekran da yok. Tek tek bir daha bakarım ama bu dövme çekiçlerin bulunduğu kısımda sıfırlama ile ilgili bir şey görünmüyor şu an. Şöyle savaş bileti diyorum, krallık hazinesi diyorum. Aynen. Krallık hazinesi gördüğünüz gibi sıfırdan başlamış fakat 4 gün var. Bu demek oluyor ki burayı bir kere satın alıp fullleyebiliriz abi. Burada ödüllerde bir değişiklik yok gibi. Aynen hepsi aynı. Burada bir değişiklik yok. Ya buradan anladığım kadarıyla sunucu birleşmeyle beraber krallık hazinesi sıfırlanmış. Çünkü sıfırlanmamış olsa 4 gün süresi kaldığını düşünürsek de ya bu adam bir seviyeye kadar getirmiştir herhalde. Birleşmeden önce sıfırlanmış. Birleşmeden sonra sıfırdan başlıyoruz. Hemen satın alıyoruz ve 5 gün içinde tekrar sıfırlanacak. Yani bu şu demek oluyor. Ben birleşmeden önce bir paket alıp fullersem Krallık Hazinesi ödüllerini komple alabiliyorum. Birleşmeye geliyorum. Tekrar görevleri hızlı hızlı yapıp burayı yapabildiğim görevlerle donattıktan sonra yükselt diyerek maksimuma çekiyorum ve tekrar tüm ödülleri alıyorum. 5 gün sonra tekrar Krallık Hazinesi yenileniyor. Krallık Hazinesini bir kez daha satın alıp
3 kere krallık hazinesini açmış oluyorum bir hafta içinde abi. Ben bunu göç etkinliğinde yapmıştım. Orada denk gelmişti. Burada da olabileceğini düşündüğümden göç videomdaki o kısmı herkese paylaşmaya çalıştım. Şu an burada da denk geleceğini görüyorum. Ya pilot server'da farklı, bizde farklı olmazsa burada da yine bir haftada 3 tane krallık hazinesi açacağız. Gelelim sunucu birleşimi kısmına. Mağazadayız arkadaşlar. Mağazadaki sunucu birleşimi kısmına bakalım. Nihai Touch diye bir mağazamız var. Bunları ya alan oluyor, almayan oluyor, bilemiyorum. Böyle biraz isteğe bağlı bir ekran gibi ama hızlandırıcı ihtiyacı olan varsa imparatorluk parasını verebilir abi. Birleşen Çağlar burada 46 TL'lik bir paketimiz var. 2-3 günlük hızlandırma veriyor. 46 TL'lik kısmının alınabileceğini düşünüyorum ben. Çağ Hazinesi. Çağ Hazinesi de bir tane sarı kafa ve bir günlük hızlandırıcı veriyor. Araştırma da var içinde. Ben bunu da alırım. Refahın başlangıcı demeden şunu söyleyeyim. Arkadaşlar buradaki 46 TL'lik paketler yani bu gibi gelen 46 TL'lik paketlerden sonra bu satın almayı gerçekleştirdiğinizde 87-134 TL'lik paketler geliyor karşınıza. Ben uzun süredir şunu fark ediyorum. Hep 46 TL'lik olanlar mantıklı oluyor. Yani bir sonrakiler böyle mantıklı bir harcama olmuyor gibi geliyor. Zaten biliyorsunuz şanslı çanta gelecekmiş. Şanslı çantayla birlikte şanslı çantanın mağazası da gelecek. Orada bayağı indirimli şeyler alacağımızı düşünüyorum. İndirim kuponu falan denk geliyordu ya hani şanslı çantada. O yüzden burada biraz para harcamadan düşünmek lazım. Doruk paralarınızı saklayın abi. Şanslı çantada çatır çatır kullanırız. Refahın başlangıcı diyor. Ya bilmiyorum şeylere mücevher sandıklarına çok para harcamaya gerek yok gibi. Zaten bakın 134 TL'ye 4 günlük hızlandırıcı. Yani bu tarafa ihtiyacım olmadığı için benim günlük hızlandırıcıya bakıyorum sadece. Bana burada veriyordu zaten. 46 TL'ye 3 günlük hızlandırıcı veriyor. Dinmez yangın yayılıyor diyor. Hem hızlandırıcıların hem de altın anahtarın bulunduğu bildiğin araştırma özelinde bir ekran görüyoruz arkadaşlar. Alınabilir mi? Alınabilir. Altın anahtara sıkışanlar oluyor. Burada çünkü araştırma hızlandırıcılar da var olduğu için bence alınabilir bir ekran. Günlük sürpriz diyor. Sürpriz. Sürprize bakalım. Yüklemeyle yapılıyor sanırım. Yüklemeyle alınıyor. İlk kasa alınmış. Tahmin ediyorum 1000 imparatorluk parası yüklemesiyle alınmıştı, açılmıştır bu. Kasaya şöyle bir baktığımda 2, 4, 6 günlük hızlandırıcı süper abi. Bir de birim kapasitesinde artış bonusu veriyor. Şöyle bir de sandığımız var. Harika. Ha, bir tanesini seçiyor muyum? Tamam, şöyle yapalım. Dostlar buradan hangisini seçerdiniz? Ya altın anahtarı mı, aydınlanma meşalesi mi, teknik puanı mı, sarı kafa mı yoksa efsanevi şimşek kristalini mi? Hangisini seçerdiniz? Yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Birlikte bir değerlendirelim. İlk sabitlenmiş yanıtı ben vereceğim. Lüks özel sandıktan ben şunu seçiyorum diyeceğim. Bakalım buradan ne seçiyoruz? Böyle ufak bir etkinlik gibi bir şey yapalım yani. Tam bu noktada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de sizlere ufak bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar videoların kimler tarafından izlendiğini ben görebiliyorum. Yani abone olanlardan ve de abone olmayanlardan yüzdesini görebiliyorum. Abone olmayanların yüzdesi daha fazla. Eğer abone olursanız siz de bana destek olmuş olursunuz. Hemen aşağıdan abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İlk sandığımızda gördüğünüz gibi bunları veriyordu bize ve de ardından 6 günlük hızlandırıcı veriyor demiştik. İkinci sandığımız da aynı ödülleri veriyor. Üçüncü de mi aynı? Aynen. Üçü de aynı. Burada aslında totale baktığınızda ya bu arada üçüncünün imparatorluk parası yükleme miktarı 10.000 olur diye düşünüyorum. Yani 1000, 5000, 10.000, 11.000 imparatorluk parası yüklemeniz gerekiyor bu ödülleri alabilmek için. Yani yükleme yapan varsa yüklemeyi yaptıktan sonra buradaki günlük sürprizleri almayı unutmasın. Günlük olarak da yenilendiğini düşünüyorum ben. Burada öyle yazıyor. Hatta şuradan bakabiliriz. Ne diyor? Günlük özel büyüme fonu aylık bile yok. Tamam onu biliyoruz. Yalnızca imparatorluk parası yüklemeleri, paket satın alımları, günlük özel ve ilk yükleme ile doğrudan elde edilen imparatorluk paraları dahil edilir. Hediye imparatorluk paraları dahil edilmez. Burada da yazmamışlar öyle bir açıklamayı ama ben günlük yani sonuçta günlük sürpriz dediği için günlük olarak yenileneceğini düşünüyorum. Bir de şurada sunucu birleşimi ödülünü görüyoruz. Şöyle girelim. Güzel. Burası gelişmiş kısmı açılmış sanırım. Ücretli bir şekilde açılıyordur. Ücretliyse bile açılması gerekiyor gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımda ne görüyorum? Totalde sol tarafa bakayım. Güzel hızlandırıcılar var burada. 1, 2, 3, 4, 2 günlük araştırma. Her birinden 2 günlük veriyor. 2 günlük araştırma, 2 günlük birim, 2 günlük de ortak hızlandırıcı. 2, 2, 2. Toplam bakalım şöyle 6 diyelim. 6 günde buradan verse 12 günlük hızlandırıcı veriyor. Tahmin ediyorum 134 TL. Yani 299 doruk falandır buradaki paket. Eğer bir satın alma yapacaksanız burayı da alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle devamında bakıyorum. Burada herhangi bir şey yok. Mağazadaki olayımız bu kadar. Ha şuradan valiyi falan görebiliyor muyum? Yok.
Valiyi yine göremiyoruz. Bu arada arkadaşlar oyun hepimize bir bildiri paylaştı. S11 eşleşme tarihini bir hafta ileri attılar. Yani şuradan da görebilirsiniz zaten. Bakın şöyle de gösterebilirim. Burada Mart'ın 9'undan Nisan'ın 19'una kadardı. Artık Nisan'ın 26'sına kadar. Sanırım bu sunucu birleşimiyle ilgili süreci toparlayabilmek adına böyle bir gün öteye attılar. Arkadaşlar çok uzatmamaya çalışıyorum. Hemen şöyle şu kısma da bakalım. Şurada gördüğünüz gibi Dünya Seferi kısmı var. Burada şu an Şafak günündeyiz sanırım. Evet doğru Şafak günündeyiz. Birinci gündeyiz. Böyle 8 günlük bir sinema mı bu? Perde diyor çünkü 8. günde. Şöyle birlikte bakalım istiyorum. Bu arada dostlar ben de sizinle birlikte bakıyorum. Yani önden bir ön izleme gibi bir şey yapmadım. Çünkü farklı birinin hesabı. Hani böyle çok vakit kaybetmek istemedim. Hemen ilgileneyim arkadaş da oyununu oynasın yani. Şimdi burada şafak kısmında eski sınırlar silindi ve önümüzde yeni bir şafak açıldı diyor. Yeni işlev kahraman gelişimi, bölge anahtar şehir bir bayrak. Ha bu ittifakla ilgili bir şey mi? Şöyle kahraman gelişimine tıkladığımda burada bir şey görüyorum. Mühür yüzükleri, süslemeler, binekler gibi kişisel geliştirme içeriklerinin kilidi varsayılan olarak açıktır. Bu ne demek? Şöyle bölge anahtar şehir diyelim. Artık memleketteki temel şehirlere savaş açabilir ve savaş açma dönemlerinde saldırı başlatabilirsiniz. Bayrak diyor. İttifak şu anda 35 bayrak inşa edebilir. Tamam. Gün geçtikçe mi yapabiliyoruz bir şeyleri? Ve burada sunucuya verilen bir ödül var arkadaşlar. Sunucu çapında 200 keşif etkinliği tamamlandığında herkes bir tane ortak efsanevi kahraman madalyası alıyor. Şöyle ikinci güne geçmeden şu sağ üstteki görkemi merak ediyorum. Buna hepsine baktıktan sonra bakalım. Sancağın çağrısı kısmına geçiyorum abi. Sancağın çağrısı bir sonraki günde açılıyor. Bugün 15 Nisan bu arada. Yol uzayıp giderken düzen kuruluyor ve topraklar genişliyor. Bölge 2. Sanırım bunlar haritadaki bölgelerimiz olabilir. Artık memleketteki orta düzey şehirlere savaş açabilir ve savaş açma dönemine saldırı başlatabilirsiniz. Burada da 3 şehir işgal edildiğinde sunucuda yine herkes ödüllerini alıyor. Bunlar biraz sunucu birleşimi ödülleri gibi diyebiliriz arkadaşlar. Eşikte dediğimizde yine bayrak limitimiz artıyor. Üçüncü günde artık rıhtımları, orta düzey dağ hisarlarını ve rıhtımları geçebilir hale geliyoruz anladığım kadarıyla. Buradan da yine sunucu çapında 5 şehir işgal edildiğinde ödüllerimizi alıyoruz. Şöyle 4'e bakıyorum. Burası bildiğin haritadaki ilerleme özetimiz gibi bir şey arkadaşlar. Anıtların kilidi açılıyor bugün de ve yine birer sarı kafa topluyoruz komple. Sefer yolu dediğimizde zenginlik ve ganimet akan efsanevi topraklara yolculuk diyor. Yani herhalde artık ortaya en büyük zona geliyoruz yani. Tan yerinde ne diyor? Dağ hisarları yok burada. Aynen burada açılıyor. Anıt kilidi açıldı. Şehir çarpışması. İmparatorluk yükselişi, imparatorluk şehri çarpışması. Önce bir çarpışacağız bu arada. Yani evet, hepimiz bir araya gelip birlikte omuz omuza yürümek isteyen insanlarız ama önce bir ortada buluşacağız gibime geliyor. Böyle bir üstünlük şeyi, havası yaşanacak. Yani ilk savaş olmadan o birleşmeler olmaz gibime geliyor. Şöyle perde diyelim. Keşke şöyle bir perde kapansa. Etkinlikler diyor. Sonraki sunucu etkinlikleri normal programa göre açılacak. Ayrıntılar için etkinlik takvimini kontrol et. Burası aslında bize şunu söylüyor abi. Sunucu birleşme sürecinin sonu bu perde. Perde kapanacak ve artık normal etkinliklere döneceğiz. Şöyle tablo neymiş? Ha burası bildiğin yıldız görkem falan değil. Bu ya şu oyun başında basit bizi ittirici görevlere iten yer var ya burası onun güncel hali gibi bir şey. Aynen. Onur. İttifak onur sıralama tablosu. Doğru görmüş olduk. Şöyle görkem diyelim. Dünya seferi, Doruk zaferi. Daha çok ödül kazanmak için ittifak toprağının gücünü arttır. Burada küçük bir video olacak sanırım. O yüzden ekrandan kendimi kaldıracağım. Daha sonra tekrar geleceğim dostlarım. Bu şekilde tatlı bir video olmuş.
Daha önceki videoyla aynıydı sanırım. Herhangi bir fark yoktu. Ben böyle ara ara zaten onu da izliyordum. Buna da böyle beraberce bakmış olduk dostlarım. Şöyle şuradan da çıkalım. Geriye ne kaldı? Böyle bakabileceğimiz bir şey kaldı mı? Az daha unutuyordum dostlar. Şafak hediyesi, İmparatorluk Birleşmesi bittikten sonra hepimize dağıtılacak olan Şafak hediyesi burada aşağıda görüntülüyorsunuz abi. Şöyle 5000 imparatorluk parası, 5'er tane altın anahtar ve aydınlanma meşalesi, 20 teknik puan, 5 tane özel taslak sandığı, 10 tane magma kristali, binek düdüğü ve hızlandırıcılar şeklinde hepimize bazı ödüller sunuluyor. Bir de isim kitabı vermişler abi. İsim kitabını sanırım şeyden ötürü vermişler. Bazıları serverların isimlerini yazıyordu ya böyle sağ üstte küçük küçük. Hani onları artık değiştirelim gibisinden. Mantıklı bir düşünce, ince bir düşünce olmuş. Bence güzel olmuş. Şöyle kontrol ediyorum. 251.000 toplama yaptık. Geri çekelim birliğimizi. Süre dolmuş görünüyor ama yine de arkadaşın hesabına karışmak istemediğim için iptal etmiyorum arkadaşlar. Yine de şöyle bir denememizi yapalım biz. Ne oluyor, ne bitiyor görelim. Herhangi bir etkisi olmadı arkadaşlar. Toplama görevi etkilemedi. Dostlar, sunucu birleşimiyle ilgili her şeye değindik. 3 partilik sunucu birleşimiyle ilgili tüm olayları, resmi yayınlamaları, ısınma aşamasını yaptık. Sunucular hiç birleşmeden önceki resmi açıklamaları gerçekleştirdik. Şimdi geldik burada etkinlikleri, ödülleri, neler yapabileceğimizi falan kontrol ettik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Canlar, Nisan videolarının hepsini de söyleyeceğim. Nisan ayında ufak bir çekilişimiz var. Aşağıdaki linkten, Pazar Oyun linkinden benim referansımla pazaroyun.com'a üye olabilirsiniz. Şurada dönüyor zaten. Üye olabilirsiniz ve de çekilişe katılım sağlayabilirsiniz. Şu an kişi sayısı az, yani az görünüyor. 100 kişi falan katılmış. Siz de katılırsanız kazanma ihtimaliniz yüksek olacaktır arkadaşlar. Bir de kanalımızda katıl özelliğini açtık. Şöyle şu aşağıda da göreceğiniz teşekkür özelliğini açtık. Hype'ları falan açtık. Yani kanal şu an artık bir boyut atladı arkadaşlar. Hemen şuradan katıla bakabilirsiniz. Şuradan teşekküre bakabilirsiniz ve kanala destek olabilirsiniz arkadaşlar. Dostlarım, bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Taktikte kalın.